Buradan ons altına geçersek, ons altında oldukça aslında güçlü bir alım süreci yaşadık. Geçtiğimiz hafta 2690'ların üstünde kapatması oldukça pozitifti. Fakat bugün itibariyle gene burada da satıcıların güçlendiğini görüyoruz şu an için. Burada da söyleyeceğim şey aynı. Bugünün kapanışı oldukça önemli olacak. Saat 4'ten sonra Amerika saatinde burada alıcılar devreye giriyor mu? Bunu takip edeceğiz. 2690'ın üstünde bir gün kapanışı alırsak, alıcıların hala güçlü olduğunu, satışlar gelse dahi alıcıların tekrar devreye girip piyasayı yukarıya çektiği bir süreci takip etmiş oluruz. Bu da pozitif bir görünüm bize gösterecek. Burada ara direnç olarak uzun vadeliler 2749-2730'ları takip edebilir. Ancak bugün 2690 üstünde kapanışlar alacak olursak ana beklentimiz 2790'lara kadar bu yükselişin devam etmesi olacaktır. Ancak tekrarlıyorum, bugünün kapanışı çok kritik. Şu son yaşanan yeşil mum, şu yükselişin dibine yakın yerlerden kapatacak olursak burada satıcılar tekrar devreye girdi ve bir dönüş yaşama ihtimalimiz güçlendi diyeceğimiz bir süreç olacak. Dolayısıyla şu son düşüşün güçlü bir tepkisini verdik fakat alıcılar gene zayıf kaldı, satışa dönüyoruz deriz ve aşağıda 2536'ların da bu sefer ne yazık ki kırılma riski gündeme gelecek. Ancak şunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Bakın 2287'den başlayan yükselişin hala bir düzeltme süreci içindeyiz. Aşağıda 2483-2447 korunduğu sürece bu düşüşlerin bir düzeltme olarak kalıp tekrar yükselişe geçme ihtimali var. En azından yukarıda 2790'lar hala hedefte olacak. 2447 desteği korunduğu sürece. Ancak tabi bugünün kapanışı gene çok önemli olacak. 2690 üstü kapanışlar şu maksimum düzeltmesini yapmadan tekrar piyasanın alıma dönme ihtimalinin güçlendiğini bize gösterecek kritik bir gün olduğunu söyleyebilirim altın için. Buradan altının düşük zaman dilimlerine geçecek olursak, bakın şu son yükselişin daha henüz aslında bu satışlarla düzeltmesinin dahi başladığını söyleyemiyoruz. Son analizde hatırlarsanız şurada bir konsolidasyon alanının olduğunu ve önemli olacağını söylemiştik. 2673-2660'ların altında kapanışlar alacak olursak şu yükselişin düzeltmesine başladık deriz ve 2649-2643 minimum, maksimum düzeltme sınırımız ise 2609-2600'ler olacaktır. Bu destekler korunduğu sürece o günlük grafiklerde belirlediğimiz bir önceki 2790 hedefine doğru yükselişlerin devamı beklenebilir. Kısa vadeli trade eden arkadaşlar da gene Amerika saatinde bu seviyelere dikkat etsinler. 2660 altındaki kapanışlar burada satışların bir miktar daha derinleşeceğini bize gösteriyor olacak.